Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle kondansatör devresinin çalışması ile ilgili yine laboratuvar ortamına benzer bir şekilde bir çalışma yapacağız. Şekilde gördüğünüz gibi kondansatörümüz 5 voltluk bir kaynağın uçlarına bağlı 100 mikrofarad ve 100 ohmluk bir direnç üzerinden şarj ve deşarj olacak. Burada bir anahtarımız var. Anahtarımızın konumuna göre işte bu konumdayken deşarj olacak. Bu konuma aldığımızda şarj olacak. Evet, şimdi devremizi çalıştıralım ve yorumlamaya başlayalım. Anahtarımız şarj konumunda. Devremizi çalıştırmaya başladığımızda kondansatörümüz şarj olmaya başlayacak. Evet, burada yeşille görmüş olduğunuz eğri kondansatörümüzün gerilim eğrisi, sarıyla görmüş olduğunuz eğri akım eğrisi. Şimdi bunu yorumlayacak olursak şöyle yakından bakalım. Bakın, kondansatörümüzün şarj akımının başlangıç değeri yaklaşık 50 miliamper. Zaten ben de bu devreye baktığımda kondansatörün başlangıçta kısa devre olduğu için başlangıç akımı E bölü R ile belirlenecek. Yani 5 volt bölü 100 ohm, o da 50 miliamper. Kondansatörümüzün akım değerinin başlangıcını buradan belirliyoruz. Ve zaman ilerledikçe kondansatörümüzün akımı azalıyor sıfıra doğru. Gerilimi 5 volt seviyesine doğru yükseliyor. Peki 100 mikro ve 100 ohmluk bir direnç oluşturduğumuzda zaman sabitimiz ne olacak? R çarpı D'den 10 milisaniye olacak arkadaşlar. Bakın şuradaki, umarım gösterebilirim. Şuradaki değişkenler, bu yeşil parametre gerilim eğrisi için volt bölü div ayarını, sarı akım eğrisi için volt bölü div ayarını. Ne demek volt bölü div ayarı? Şuradaki her bir yüksekliğin, örneğin sarı için buradaki her bir kare, her bir yükseklik 20 miliamper. Gerilim için buradaki her bir yükseklik 2 volt. Yani şuraya baktığımızda 2, 4, 5 volt. Akıma baktığımızda da 20 miliamper olduğuna göre ne kadar? Yaklaşık 2,5 kare, işte 50 miliamper hesabı da buradan yapılabilir. Ve zaman ayarına baktığımızda, buna biz osiloskoplarda biliyorsunuz time bölü div, yani zaman bölü division, zaman bölü bölüm, bölme ayarı dediğimizde 5 milisaniyeymiş. Şuradaki her bir kare 5 milisaniyeyi ifade ediyor. Buna baktığımızda arkadaşlar, kondansatörümüz ve direncimizin zaman sabiti 10 milisaniye demiştik ve kararlı duruma geçmesi için geçen sürenin 5 tau olduğunu, yani bu devremiz için 50 milisaniye olduğunu buluyoruz. Yani 50 milisaniyede bu devremizin kararlı duruma geçtiğini kabul ediyoruz. Buradaki her bir bölüm 5 milisaniye olduğuna göre 10 bölüm sonra, yani şurada bakın 50 milisaniye, yukarıdaki rakam inşallah görünüyordur. 50 milisaniye sonra, şuradan sonra devrem kararlı duruma geçiyor. İşte şarj olması için geçen süre 5 tau, akımın sıfıra inmesi için geçen süre 5 tau. Evet, çalışmamızı devam ettirelim. Bakın, artık devrede bir akım akışı söz konusu değil. Şimdi anahtarımı deşarj konumuna alacağım. Ve aynı şekilde yorumlayacağım. Bakın, durdurdum. Deşarj akımımda kondansatörüm 5 volta şarj olduğu için, şurası 5 volt olduğu için deşarj akımını belirleyen direnç yine 100 ohmluk bu direnç. Deşarj akımı da eksi 50 miliamper seviyesinden başlayacak. Neden eksi? Çünkü ben şu akım yönünü, bu eğriyi görüyorsunuz. Biraz önce yukarı akım yönü pozitifti. Burada akım yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı aktığı için negatif olarak kabul edeceğim. Yani şimdi şuradaki akım yönlerine dikkat edin. Bakın, akım yukarıdan aşağı akıyor, şarj oluyor. Akım aşağıdan yukarı akıyor, deşarj oluyor. Ve deşarj akım seviyesinin nasıl belirlendiğini de bulduk. Kondansatörün gerilimi bölü kondansatörün deşarj olacağı direnç değeri. Evet, şu anda kondansatörün deşarj olduğu, her şey sıfır. Anahtarı tekrar şarj konumuna getirdiğimde tekrar şarj oluyor. Şarj oldu. Tekrar deşarj konumuna getirdim. Burada durdurup ikisini birden göreyim. Bakın, 5 tau süresi sonunda şarj oldu. 5 tau süresi sonunda deşarj oldu. Akımım pozitif 50 miliamperden başladı. Şarj olurken sıfıra indi. Deşarj olurken de negatif 50 miliamperden başladı. Sıfıra indi. Peki arkadaşlar, kondansatörümüzün başlangıçta uçlarında bir gerilim olsaydı bunu nasıl belirlerdik? Örneğin kondansatörümüzün uçlarına 3 voltluk bir gerilim atayalım başlangıç için. Ve anahtarımızı bir konumuna alalım. Devremizi çalıştıralım.
Bakın görüyorsunuz ki biraz ilerlesin, durdurayım. 3 volt seviyesinden başladı. 5 volta şarj oldu. Ve akım değerim bu sefer 20 miliamper seviyesinden başladı. Neden? Çünkü 5 volt burada vardı. 3 volt da burada var. Direncin uçlarına kalan gerilim 2 volt. 2 bölü 100 20 miliamper seviyesinden deşarj olacak. Şarj olacak. Peki deşarj için değişen bir şey var mı? Hayır. Kondansatörüm artık 5 volta şarj oldu. Deşarjı aldığımda yine deşarj akımım 50 miliamperden başlayacak. Burada gördüğünüz gibi. Evet, tekrar şarj edeyim. Bu sefer artık başlangıç şartlarını açtığım için kondansatörüm 3 volttan değil 0 volttan başlayacak. Ama durdurup her şeyi tekrar başlatırsam, bakın burada bunu tekrar göstermek istiyorum. Bakın anahtarım deşarj konumunda olduğu için ve başlangıçta kondansatörün uçlarında 3 volt gerilim var dediğim için deşarj konumunda hemen bu 3 volt gerilim deşarj oldu ve bu 3 voltun belirlediği işte 3 volt bölü 100 30 miliamperden akımım sıfıra doğru indi. Evet, umarım gözünüzde canlanmıştır şarj ve deşarj olayları, akım ve gerilim. Bakın şöyle artık bununla şöyle durduralım ve yorumlayalım. Bakın şarj oldu. Şarj olurken akımım azalıyor. Bu seviyede deşarj konumuna getirdim anahtarı. Deşarj akımım şuradaki gerilim bölü direnç değeriyle belirlendi. Tam deşarj oluyordu. Tekrar şarj konumuna getirdim. Buradaki akımda şu andaki kondansatörün ucundaki gerilim kaynak gerilimi eksi bu gerilim bölü direnç değeriyle belirlenmiş oldu. Evet, görsel olarak dediğim gibi aklınızda kalması açısından veya gözünüzde canlandırmanız açısından bence önemli. En azından bakın akım yönleri, akımın zamanla durması, yani kondansatör ne diyoruz? Mesela başlangıçta kısa devre, sonsuzda açık devre diyoruz. Bakın artık akım geçmiyor. İşte açık devre dememizin sebebi bu. Burada da bakın deşarj olduktan sonra durdu. Başlangıçta sanki kısa devre, sonsuzda sanki açık devre gibi davranıyor. Evet, eğer bu örnek için baktığımızda kondansatör aynı direnç üzerinden şarj ve deşarj oluyordu. O yüzden şuradan gördüğünüz gibi hem şarj için hem deşarj için zaman sabiti aynı. Yani bu ne demek? Akım ve gerilimin şarj ve deşarj süresi boyunca tepkileri aynı. Ancak farklı dirençler üzerinden şarj ve deşarj olsaydı bu sefer şarj ve deşarj süreleri de farklı olacaktı. Yani şunu demek istiyorum. Bakın şimdi şarj ediyorum ve deşarj ediyorum. Şimdi baktığım zaman, bu verilere baktığım zaman şarj ve deşarj sürelerinin aynı olduğunu görüyorsunuz. Yani 50 milisaniye. Bunun sebebi ikisi de, yani şarj durumunda da 100 ohmluk, deşarj durumunda da 100 ohmluk kondansatörün devrede olması. Evet, umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere.